Çantamızın büyük parçasıyla yan ek parçasının ters yüzleri birbirine bakacak şekilde birleştiriyoruz. İlk ilmeğe batıyorum. Bu ilmeği ön tarafa getiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı ilmeklere batarak bir sık iğne örüyorum. Daha sonra sırayla her iki parçanın sık iğnelerine batıyorum. İlmek çıkartıp sık iğne örüyorum. Bu şekilde birleştireceğiz. İlmek atlamamaya dikkat ediyoruz. Sık iğne örerek bütün çevresini dolanıyoruz. Diğer uca gelince tekrar birlikte olacağız. Sıra sonuna geldim. Buradaki bu tarafa dönen ilmeği alıyorum. Bu tarafta da aynı şekilde aynı ilmeğe battım. Son sık iğneyi örerek sırayı tamamladım. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi ipi keseceğim ve arka tarafta gizleyip diğer parçayı örmeye başlayacağım. İpi iğneye geçiriyorum. Arka tarafta gizliyorum. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi aynı şekilde bir yan parça daha örüp bu tarafı birleştireceğiz. İkinci yan parçayı da ördüm. Diğer yan parçayı birleştirdiğim gibi bu parçayı da birleştireceğim. Köşedeki ilmeğe batıyorum. İlmeği ön tarafa çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı ilmeklere batıyorum. Bu tarafta da ilk ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Sırayla yine sık iğnelere batarak diğer köşeye kadar sık iğne örerek bu parçayı da birleştirelim. Sıra sonuna kadar sık iğne örerek bu yan parçayı da birleştirdim. Şimdi çantanın üst bölümüne bir sıra sık iğne öreceğim. Bir zincir çekiyorum. Son batmış olduğum yere batıyorum. Bir ilmek çıkartıp sık iğne ördüm. Şimdi yan ve ön parçayı ayırıyorum. İlmeklere batarak diğer yan parçaya kadar sık iğne örüyorum. Diğer yan parçaya kadar ördüm. Buradaki ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir de bu yan kenarı birleştirirken örmüş olduğum sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne örerek bu tarafı tamamladım. Şimdi diğer yan parçanın üzerinden devam ediyorum. Yine bu noktaya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Devam ediyorum.
İlk yan parçanın üzerine de bir sıra sık iğne ördüm. Bu noktaya batıyorum. Bir sık iğne ördüm. Bir de ilk sık iğnenin yan ilmeklerine batıp bir sık iğne örüyorum. Ve buradaki üst zincir şeklindeki ilmeklere batarak sık iğne örüp bu tarafa geçiyorum. İlk ilmeğe battım. Devam ediyorum. Diğer köşeye kadar bu şekilde örüyorum. Diğer köşeleri de aynen buradaki gibi tamamlayalım. İlk başladığımız noktaya gelince tekrar birlikte olacağız. Tur sonuna geldim. Son ilmeğe battım. Burada bu ilmeğin çıktığı yere batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bir de buradaki çıkıntıya batıp kaydırma yaparak sırayı tamamladım. Şimdi üst bölüme ön ve arka parçanın üst kenarına kaydırma yapacağım. Önce bu tarafı yapıp yan kenardan gelerek diğer tarafa geçeceğim. Son olarak da diğer kenara yaparak bu işlemi bitireceğim. Bu ilmeği atlıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. Şu şekilde ilmeğin arka kanadını ve alttaki ilmeği alarak kaydırma yapıyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Arka kanadını ve alttaki ilmeği alarak kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bu sıranın sonuna kadar devam edelim. Diğer yan tarafa geldim. Bu en üstteki ilmeğe batıp bir kaydırma yapıyorum. Buradan aşağı doğru dönüş yapıyorum. Şu şekilde dönüş yaptım. Aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceğim. Bu kenarın etrafına bu köşeye kadar kaydırma yapalım. Sıra sonuna geldim. Son ilmeğe batıyorum. Bu şekilde bir kaydırma yapıyorum. Şimdi diğer tarafa dönüş yapıyorum. Bu şekilde sürdürelim. Bu tarafı da aynı diğer taraf gibi çalışalım. Sıranın sonunda tekrar birlikte olacağız. Sıra sonuna kadar ördüm. Başladığım noktaya geldim. Son olarak da bu üstteki ilmeğin altından geçerek bir ilmek çıkarttım. İpi de kestim. Şu şekilde ilmeğin içinden ipi çekiyorum ve bir iğneye geçiriyorum. Turu kapatacağım. Bu ilmeğin değil, ikinci ilmeğin arka tarafından geçiriyorum iğneyi ve ipin çıktığı ilmeğe de üstten batıp ipi geriye doğru çekiyorum. Burada bir ilmek oluşturarak turu kapatmış oldum. İpi de arka tarafta gizliyorum. Çantanın örme işlemini tamamladım. Şimdi çantanın saplarını örmeye başlayacağız. Çanta sapını örmeye başlıyorum. Zincir çekmeden önce başlangıçta 20 santimetre kadar bir ip ayırıyorum. Dikiş işlemleri için. 7 zincir çekiyorum.
Zinciri çeviriyorum. İkinci çıkıntıya batıp toplam 6 sık iğne örüyorum. Altı sık iğne ördüm. Başlangıçtaki dönüş zincirinde bir ilmek olarak kabul ediyorum. Bundan sonra her sırada 5 sık iğne öreceğiz. Bir zincir çekiyorum, dönüş yapıyorum. Bir, ikinci boşluğa batıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, bir de bu kenardaki dönüş için çekmiş olduğumuz zincire batıyorum. 5 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum, tekrar dönüş yapıyorum. Yine ikinci boşluğa batıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine dönüş zincirinin her iki ilmeğine batıyorum. 5. sık iğneyi ördüm. Bu şekilde ördüğümüz zaman kenarlar çok düzgün çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde toplam 55 santimetre olacak şekilde sık iğne sıraları örelim. Bitişte tekrar birlikte olacağız. Çanta sapında son sırayı örüyorum. Dönüş zincirine batıp son sık iğneyi ördüm. Yaklaşık olarak 55 santimetre uzunluğunda bir çanta sapı ördüm. Yine 20 santimetre kadar bir ip bırakıp ipi kesiyorum. İlmeklerin içinden geçirip sabitliyorum. Bu ayırmış olduğumuz iplerle çantaya dikeceğiz. Aynı uzunlukta, aynı sayıda bir çanta sapı daha örelim. Parçaları ütüledikten sonra dikiş işlemlerinde tekrar birlikte olacağız. Çantayı ve çanta sapını ütüledim. Çanta sapının geleceği yeri de şu şekilde işaretledim. Ayraçlar bu çizgilerin tam iç tarafına gelecek şekilde birer ayraç yerleştirdim. Çanta sapının sağ kenarı bu ayraca denk gelecek şekilde dikeceğim. Diğer tarafı da aynı şekilde. Bırakmış olduğum ipe iğneyi geçirdim. İç taraftan dikmeye başlıyorum. İlmeklerin arasından geçirerek dikiyorum. Daha sonra yan tarafa da tutturuyorum. Aynı şekilde. Buradaki kaydırmanın ilmeğinin arasından yukarı çıkıyorum. Buradan da tutturarak devam ediyorum. İlmeklerin arasına batıyorum. Üst tarafı diktim. Aynı şekilde bu yan tarafı da dikerek başladığım noktaya iniyorum.
Dikme işlemini tamamladım. Burada ipi sabitleyip ilmekler arasından yürüterek gizliyorum. İç taraftan yürütüyorum. Bu şekilde diktim. Çanta sapını düzeltiyorum. Şu şekilde. Sol kenar ayrıca gelecek şekilde aynen diğer tarafı diktiğim gibi bu tarafı da dikiyorum. Diğer çanta sapını da dikerek çantanın işlemlerini tamamlayacağım. Çantanın bütün işlemlerini tamamladım. Kullanıma hazır hale geldi. Çantanın içten görüntüsü bu şekilde. Oldukça geniş, kullanışlı bir yazlık çanta oldu arkadaşlar. Yan kenarların görüntüsü de bu şekilde. Bugün yine bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarda, yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.